hoş geldiniz. Bugün neredeyiz? Bugün birlikte yogaya gidiyoruz. Ve yogadan ne öğrenebileceğiz ve neler öğrenebileceğiz birlikte keşfedeceğiz. Bunu ben asla yapamam tabii ki. Hoş geldin Tanya. Hoş buldum. Tanya kim? Kendini tanıtmak ve bana tekrardan bir anlatmak ister misin? Böyle 3 kelime, hatta birazcık da böyle 3 kelimenin dışına çıkarsak kim? Tabii. Ne dersin? Bu arada çok sağ ol çağırdığın için, davet ettiğin için. Ben Çok teşekkür mutlu ederim oldum geldiğin için. burada olduğum için. Yani 3 kelime. Bence bisiklet, deniz ve yoga. 3,5 kelime varsa neşe de katabiliriz. Kesinlikle. Yani 17 yıldır İstanbul'dayım. Hatta şimdi yani 10 Nisan 2009'da geldim. 10 yıldır. O yüzden hani nerelisin diye sorarsan hani yerliyim dedim. Sen Ama buralısın. Almanya'da doğmuştum. Hani 17 yıl önce buraya geldim. Şiddet gören kadınlarla birlikte dayanıştık. İşte büyüdük, bir şeyler yaptık. Sonra oradan aslında tesadüfen bir arkadaşım beni Cihangir Yoga diye bir yoga okulu var. İstanbul'da çok eski, çok oturulmuş köklü bir yoga okulu. Zaten orada tanıştık Ve orada seninle. tanıştık aynen. Oradan önce idarede başladım. Sonra hani yıllarla orada işte her sene bir eğitim, yoga ile o şekilde başladı. Sonra hani arkadaşlar dürtmeye başladı. Hani madem o kadar eğitim aldın, sen bize ders ver. Hani şuramız arıyor, buramız arıyor. Hani sen bizimle paylaş hani bildiklerini. Ben o şekilde sonra aslında her şey böyle bir şekilde aktı. Her şey böyle in the flow gitti. Sonra ders vermeye başladım. Şimdi işte yoga eğitmenliği yapıyorum ve hayatımın yani bayağı çok güzel bir şekilde doldurduğu, beni çok beslediği, çok mutlu ettiği bir meslek edindim. Ama hiçbir zaman planlamamıştım. Yani aslında sosyal hizmet uzmanı olarak gelmiştim. Yine bir şekilde empowerment, travma, güçlendirme, onları şimdi yoga ile aktarıyorum. O şekilde dönüştürüyorum diyebiliriz. Peki bir şey diyeceğim. Eğitmenliği diyorsun ya, eğitmenliği öğrenmeden önce de yoga pratiğin var mıydı? Ya da nasıl oluştu? İşte o çok ilginç. Ben aslında hep bisikletle açık hava insanıydım. Hatta hep şey derdim hani ben hani kapalı bir alanda olamam. Hani biri bana diyecek şöyle yap böyle yap. Bana göre değil gibi hissettim. Sonra işte dediğim gibi iş için bir yoga stüdyoda başladım işe. Orada başladığım için müthiş bir hediye. Hayatımın en büyük hediyelerinden birisi. Orada çalıştığım için eğitime katıldım. Hatta aslında yani hani ne sattığını bilmek için hani de bilmen gerekiyor yani. Yapman lazım. Ve sonra fark ettim ki wow, bu aslında benim bir parçam ve bana dokunuyor ve bana çok iyi geliyor. Ama hala bir planım yoktu hani ders vereceğim diye. Ama dediğim gibi yıllarla eğitimler böyle beslendim, büyüdüm, genişledim gibi. Sonra bir nokta geldi. Dedim tamam aslında bana onu paylaşmak da çok çok iyi geliyor. Ve hani aslında arkadaşlar dedi yani hadi şuramız ağrıyor, işte bel ağrıyor, işte boyun falan hani seninle yoga yapalım böyle. Sonra da uzun yıllar zaten gönüllü de ders verdim hani. Bana da gerçekten çok iyi geliyor. Bize de sen çok iyi geliyorsun. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Vücudundaki etki çok farklı. Çok Evet, hissediyorum. evet. Ve çok çok başlangıçlardayım. Hala Hayır, benim gördüğüm pratikte. Değil. İşte yoğunluk. Yani önemli olan bir şeyler hissediyor musun? Hani orada bir Kesinlikle. yoğunluk var mı? Kesinlikle. Yoksa hani şey işte
atıyorum işte her şey çözdüm, işte yaptım, işte master oldum bir şey yok zaten. Hep bir yol ve yoğunluk hani değişiyor, Kesinlikle. dönüşüyor. Ama ben de mesela yoga yapmadan önce duramıyordum. Hani hep yap, et, yapman lazım. Hani ben de Almanya'da büyüdüm. Aynen. Hani böyle hep bir işte Aynen. yani hem beden ile ilgili hani hep işte bir şeyler yapmış olman lazım gibi hep kendimi de yaptırtıyordum. Evet. Ve yogada hani ilk başta tamam. Şimdi hani durabilirim. Hani böyle kendimi durmaya, dinlemeye izin vermek. Hani şimdi bırakabilirim. Ya da mesela meditasyonda oturmak. Ya çok özel bir şey yani. Aslında içindeki hareketi izliyorsun. Ama o bile kendine izin vermek gibi. Yani şu an kendime izin verebiliyorum yani. Yorgunsam bugün evde yogamı yapayım. Ya da işte bugün yin yoga mı yapayım? Hani daha yumuşak bir yoga yapayım. Hani bunu işte kendime dinlenmek için izin vermek, durabilmek, bunları ben de hepsi yoga sayesinde öğrendim. Ve hani benim için de yoga o anlamda çok aslında politik bir alan. Çünkü o işte baskının dışına çıkabiliyorsun ve hani kendine başka bir anlamda, başka bir bağlamda bağlantı kurabiliyorsun. Çok güzel, çok güzel de ifade ettin. Peki bir şey soracağım. Mesela şey vardır Almanya ile ilgili ama bu da var. Mesela bisiklet, hani 3 kelime de ifade edebilir misin Evet. kendin diye dedin. Ve Almanya'da çok yaygın bir şey var zaten. Çok yürüyüş yaparlar, çok yürüyüş yapardık. Bilmiyorum sen de mi öyleydin çocukluğunda? Ben işte yürüyüşten hep nefret ediyordum. Yürüyüş ya da bisiklet Evet. ama değil mi? Bisiklet. Evet. Evet. Ama Aha. şey ya o ikisinden birisini hep bir yapıyorsun gibi bir şey var Almanya'da, bilmiyorum. Şimdi çoğunlukla oraya gittiğimde benim bir öğrencim var, işte zamanında ben öğretmenlik yaptım. İlay diye adında. O da şu an Almanya'da deneyimini anlatıyor. Diyor ki hocam diyor sürekli diyor bir şeyler yapıyorlar. Sürekli bir yürüyüş peşinde herkes diyor. Bir bisiklet, bir yürüyüş vesaire. Sen de öyle der misin Tanya? Hani Şöyle, şimdi bence ya belli bir işte disiplin bir spora yetiştirmek, işte küçük yaşta da bir derneğe, hani mesela benim abim küçük yaşta futbol derneğine gitti. Yani bence öyle bir alışkanlık var. Bence o güzel. Evet. Ben şanslıydım. Benim babam çok spor seviyor. O yüzden hani babam bana küçük yaşta bisiklete binmeyi öğretti, yüzmeyi öğretti. Ben hep abim ve babamla birlikte futbol sahasında futbol oynuyordum. Evet. Yani o hareket etmeyi evet doğru ama mesela bence belli bir yaşa kadar. Mesela şimdi Almanya gidiyorum, her 2 metre arabayla gidiyorlar. Doğru. Bir de kasabada oturuyorlar ve 2 Doğru. kişilik alışveriş yapıyorlar. Tamam, Almanya'da mı bisiklet sürmek ve kullanmak ya da Türkiye'de mi? İşte Almanya'da deniz yok. Doğru, çok güzel. Yani sürersin ha, yani. Harika. Evet. Aynen. Evet. Çok doğru. Gerçekten şimdi yogaya başladığımdan beri şunu çok beğeniyorum Tanya. Pratiğe başlamadan önce böyle bize verdiğin öğütler, hani mesela bu çakralarla ilgili, bulunduğumuz mevsimlerle ilgili ve bunu hep çok merak ediyordum. O öğütleri ve o bilgileri vesaire ne zaman, nerede, hani nasıl böyle bir araştırmaya girip ve hani bu konuyu o pratiğe bağlıyorsun ya da o düşünce nasıl Öğretiye. oluşuyor? Öğreti diyoruz. O öğreti. Öğreti, Teşekkür evet, ederim. aynen. Tanya bana öğretiyor. Teşekkürler. Evet, nasıl Tabii ki. oluşuyor? Çünkü çok beğeniyorum gerçekten. Teşekkür ederim. Ya genelde mesela bana dokunan şeyleri paylaşmayı seviyorum. Birçok şey mesela mutlaka aldığım eğitimlerden aktarıldı. Atıyorum işte çakralarla ilgili bilgiler, işte eski Sanskritçe metinlerin içerikleri, onun anlamları, onları hani hepsi benim kendi hocalarımın, yani onlara borçluyum elbette. Hani yoga hayatın bir parçası. Ve biz hani atıyorum içinde yaşadığımız sistem, mevsim, doğa, her şeyin bir parçasıyız. O yüzden hani hep o bağlantı hatırlatmayı seviyorum. İşte dediğim gibi hani bir mevsim geçişi ise o tüm bedenini, hormonlarını, her şey zaten çok etkiliyor. Yani işte 3 hafta yağmur yağdı, depresyondasın. Yani böyle normal bir hani bu sadece beni etkileyen şey değil, birçok
insan belki etkileyen bir şey. Ve ben onu paylaştığımda kendi öğrencim olarak da biliyorum. Hani benim hocam bunu dediğinde şey diyorum, ha evet ben de öyle hissediyorum. Yani böyle genelde hani bana dokunan, bana iyi gelen ya da bazı bana zor gelen şeyleri paylaşmayı seviyorum. Öyle yani. Çok enteresan bir bakış açısı ve asla ben öyle düşünmemiştim. Çok Sen nasıl etkilenmiştim. Yok, genel olarak mesela bir vücuda hani mesela o mevsimin oradaki değişikliği vücuda yorup gerçekten onun orada bir etki alanının olduğunu hiç aklıma gelmemişti. İşte dedim ya, benim daha önceki şeyim işte felsefe vesaire. Evet. Tamam, hep düşünerek ama bunu mesela ve hareket ediyordum. Hep de sporda çok yoğun bir şekilde spor yapıyordum ama o Evet. ikisini böyle birleştirip gerçekten Evet. vücutla böyle bir şeyin yapacağı. Evet. Mesela sen nasıl tanımlarsın? Şu an hangi mevsimdeyiz? Ve sen mesela dersen işte hangi çakrayı kullanmamız gerekiyor vesaire gibi, ne dersin mesela? Bence bu arada çakra konu birazcık tehlikeli, riskli bir konu. Okay. Çünkü ya çok fazla konuşuluyor, atıyorum o konu. Bence bazında uyduruk da konuşulabiliyor. Atıyorum işte şu çakra kapalı, böyle yapman lazım. Bence o mesela nasıl söyleyeyim, riskli bir şey. Çünkü yani aslında çakra nedir? Enerji merkezi. Onu hani yüzyıllar önce hani spiritüel anlamında aslında bir şey için bir isim konmuş. Ama artık biliyoruz ki hani çakra, o enerji dedikleri nedir? Aslında sınır sistemiyle ilgili, otonom sınır sistemi, bir de hormonlar. Ve hani bizim aslında çok basit bir paradigma var. Her şey birbirine bağlı. Ve ya o kadar güzel ki doğru. Hani vücut mesela onu düşüncelerden, duygulardan ayırt edemezsin. Çünkü her şey birbirine etkiliyor. Şimdi diyelim işte 3. çakra şurada. Hani ne var? Pankreas. Pankreas işte sindirim, insülin, şeker, ya aslında dönüşüm ile alakalı. Ne dediler? İşte ateş, Manipura çakra, güneş enerji, ateş, irade çakrası. Yani o salgı bezi aktive ettiğinde o hormonları üretiyor. O hormonlar beyne gidiyor. Beyin de yine duygular ve düşünceler ile ilgili. Yani aslında nasıl söyleyeyim, sadece bir tarafı çalışmak anlamda değil. Ya aslında amacımız hepsinin dengeli olması. Yani tüm bedenini kullanman, işte tüm hormonların sağlıklı salgılanması, organların, salgı bezlerin sağlıklı çalışması. O yüzden hani şey bana bazen böyle birazcık manipülatif geliyor. Hani tabii ki hepimizin hani hayatta belli bir alanda daha çok sorunlarımız var. Ama sadece ona odaklanırsak yine başka bir alan eksik kalır. Hani atıyorum işte böbrek sıkıntın varsa sadece böbrek için bir şey yaparsan belki karaciğerde sıkıntı çıkar. Tamam mı? Hani o yüzden hani bütünsel yaklaşmak gerekiyor. Yani ilkbaharda birazcık ben ne çalışmayı seviyorum? Ateş, gerçekten o Manipura çakra çalışmayı seviyorum. Çünkü kıştan çok ağırlık kalıyor. Evet. Ve hani o karın bölge yani vücut işte biraz ısınsın, canlanalım. Hani orada bir irade var. Kendi içimizde bir ateş bugün. var. Bugün süper. Ya bir de hani ilkbaharda da hep ateş yakılıyor ya, hani işte kıştan kalan ağırlık, işte o kötü hayaletler, işte o Wintergeister, işte atıyorum Nevroz'da ateş yakılıyor. İşte Paskalya'da bile ateş yakılıyor. İşte birazcık o yüzden ben mesela onu tekrardan canlanalım. İşte mesela işte kol denge, twist, karın çalıştığında o bölge hem pankreas bölgesi hem işte o Manipura çakra, o bilen merkezi uyarmış oluyorsun. Ama aslında işte yaptığımız yogada her zaman tüm çakraları da ulaşmış oluyorsun. Çünkü atıyorum ayakta da pozlar var, yerde de pozlar var. İşte belki baş duruşu da yapıyorsun. İşte nefeste de boğaz kilidi de yapıyorsun. Hani aslında yani seni dengeleyen bir pratik zaten bütünsel olması lazım. O zaman zaten aslında tüm o dedikleri çakraları da zaten çalıştırmış oluyorsun. Çalıştırmış olsun. Peki bir şey soracağım. Evet. Bunu çok güzel söyledin demin. Denge.
Bilmiyorum. Bence hepimiz bir nevi böyle birazcık böyle bir denge arayışına giriyoruz. Tabii. Hayatta işte Tabii nasıl ki. denge bulabiliyoruz ve yoga da çok bunun üzerine işte nasıl işte denge kurulur, nasıl dengeye girebiliriz ya da yapabiliriz. Artık Türkçemi sen düzenle. Yok estağfurullah. O nasıl oluşur diye. Ve şöyle bir şey var. Aslında ona bakılırsa dediğin gibi işte çakra, doğa vesaire. Buna göre yaşarsak işte bugünkü hayat yaşamımız hani daha çok böyle stresli. Hani böyle bir denge arayışında olunca bunları biz nasıl tutturabiliriz? İşte çakradır vesaire. Sence tamam mesela ideal soru aslında yoga ile birlikte olur herhalde ama o gerçek anlamında hani nasıl? Hani yogayı ne kadar sana göre bunu hayatımıza dahil etmemiz lazım ya da Evet. başka bir şey yani nasıl oluşur o denge sence? Evet. Şöyle ben mesela genel olarak şey demeyi seviyorum. Öz bakım pratiği. Ne? Çünkü yoga bir öz bakım pratiği. Ya kendinle bağlantı kurmak. Hani seni kendinle bağlantıda taze tutan, canlı tutan her şey. Atıyorum yani yürüyüş yapmak da olabilir, işte yüzmek de olabilir, kitap okumak da olabilir. Yani herhangi seni yeniden canlandıran, yani seni restore eden herhangi bir pratik olabilir. İşte yoga da öyle bir öz bakım pratiği aslında. Ya bence önemli olan şey düzenli yapmak. Yani hayatta bir denge kurmak istersen o sana iyi gelen şeyi sen kötü olmadan düzenli yapman gerekiyor. Hani şey olabilir ya mesela işte şu an hala iyiyim, ben çalışmaya devam edeyim. Hani ben şu an henüz aç çıkmadım, yemek yemeyeyim. Aynen. İşte sonra işte 12 saat geç aç bırakıyorsun ya da şu an uykum yok, ben işte henüz yatmayayım. Sonra işte gece 4'te yatıyorsun, yine 8'de kalkıyorsun, uyku almamış oluyorsun gibi. Yani aslında sana mesela herhangi bir sağlık sorunu varsa yok şu an hala iyiyim. İşte onun kötüleşmesini beklemeden aslında yapmak lazım. Hani ağrı başlamadan, çok fazla aç olmadan, çok inanılmaz yorgun olmadan. Yani aslında o sana faydası vermesi için bence o öz bakım pratiği düzenli yapmak gerekiyor. Hani mesela bende Lymphödem var. Also meine Beine schwellen halt an und es gibt dann Schmerzen. Ja. Und wenn ich halt warte, bis ich Schmerzen habe, dann ist es schon zu spät. Also ich muss halt einfach jeden Tag schwimmen, Fahrrad fahren oder Yoga diese machen, Bewegung haben, damit dass du ich die mich jeden Schmerzen Tag hast. gut fühle. Ja, ja, genau. ja. Und so ist es halt eigentlich für alles. Also ne, wenn man halt zu lange wartet, wie gesagt, wenn man zu lange wartet mit Essen, dann kriegt man Heißhunger. Also wenn man eigentlich zu so lange und Segen zugleich, würde ich sagen, irgendwie. Du bist dadurch irgendwie gezwungenermaßen in Bewegung. Natürlich. Aber eigentlich läuft das Leben dann auch so schneller. Aber das war mein Glück, weil das hat mich dann dazu gebracht, Ja. dass sich so diese Disziplin einfach entwickelt. Mega. Ja. Weil Und sobald du merkst, dass es dir gut tut, Ja. das bringt dich dann auch Noch dazu, mehr. das Ja. regelmäßig zu machen. Genau. Interessant. Also ich finde es schön, das so zu betrachten. Wow. Ist also, wie gesagt, ist eigentlich total das Glück. Ja, ist ein Glück. Aber allein das so sehen zu können, dass es Glück ist, finde ich, ist schon ein großer Schritt, Ja. dass man sagen kann, ja, ich habe etwas, was andere nicht haben. Und eigentlich Aber ist hat es eben so, jeder. Genau. Eigentlich hat jede irgendwas Genau. und wir müssen halt einfach Daraus das Beste lernen und dann eben lernen, wie wir uns drum kümmern müssen. Genau, und wenn man Ja. sich darum dann wirklich in der richtigen Art und Weise und Form kümmert, kann Ja. es sozusagen eigentlich sogar nur zu deinem Vorteil sein, wenn Ja. man möchte Ja, oder es genau. so sehen möchte. Şöyle, gerçekten zorlandığım ve sevdiğim kısımlar oluyor mesela yogada. En komik şey abim yurt dışından işte Almanya'dan Frankfurt'tan geldi beni ziyarete 2 günlüğüne. Onu getirdim ben Cihangir Yoga'ya. Bana Dedim- gelmemiştin değil mi? Evet, sonra Yok, okey, gelmedik. tamam. C1'e gittik birlikte ve sonunda abimin böyle bir huyu vardır. Pat diye direkt uyuyabilir. Hemen uyur. Yani hatta ilginçtir ki uyuyarak dünyaya gelmiş.
Wow. Gerçekten. Hani Okey. dünyaya gelmiş uyuyormuş hatta. Wow. Hani Ağlamadı, uyuyor. Vay Ağlamadı, be. uyuyormuş yani. Sonra biz pratiği yaptık. Pratiğin Şavasana'da Aynen. uyuyakaldı. Okey. Şavasana'da uyuyakaldı. Ve şöyle bir şey var. Şavasana'da gerçekten şunu fark ediyorum ve hani başka insanlarla konuştukça herkes farklı bir şeyler yaşıyor Şavasana'da. Abim uyuyakaldı. Ben de tam tersi. Ben zaten abimin tam tersiyim. Ben böyle hareket ederek mesela dünyaya göre o kadar hareket etmişim ki hani tutamamış hemşireler beni böyle. Ve ben mesela Şavasana'da hani gerçekten Kalamıyorsun. sakin bir şekilde kalıp Evet. böyle içime dönmekte inanılmaz zorlanıyorum. Evet. O yüzden Şavasana'yı böyle bir bize anlatmak istesen aslında Şavasana'da ne yapmamız gerekiyor? Yani ikisi de Evet. yanlış bence. Abimin yaptığı da Evet. yanlış gibi. Evet. Ve benim yaptığım da doğru değil. Ve Şavasana ne? Hani ne amaçlıyor? Ya aslında bu soru ile ilgili çok mutlu oldum. Çünkü aslında Şavasana böyle hani dışarıdan bakınca ne yapılıyor ki? Hani sanki önemli değilmiş gibi algılanabiliyor. Ama aslında yaptığımız pozlardan en önemlisinden birisi. Öyle derler. Ve aslında en zor pozlardan birisi. Çünkü zaten dediğim gibi içinde yaşadığımız sistem çocukluğumuzdan beri hep yap, et, daha çok. Yani böyle aktif ol, güçlü ol gibi. Bırakmak çok zor. O yüzden hani senin uzanamaman, bırakamaman çok normal. Zaten pratik o. Bir de yani yine gündelik hayatta hep sempatik sınır sistemi aktif. Fight or flight. Kaç ya da savaş. O yüzden de bırakamıyorsun. Normalde hani dersin sonunda Şavasana'da hangi sınır sistemi çalışması lazım? Parasempatik sınır sistemi. Rest and digest. Yani dinlenmesindir. Yani o çok normal bırakamamak. Birazcık pratik ile ilgili zaman, belki daha uzun nefes. O tam tersi, o uyumak, o da istemediğimiz bir şey. Aslında ya bir derin gevşeme. Bırakıyorsun ve aslında o yoga pratik boyunca yaptığın tüm hareket. Biz aslında ne yapıyoruz? Fasyayı hareket ettiriyoruz ve fasyanın içindeki sıvı Fasya bağ doku, Bindegewebe. Okay. Genau. Überzieht den ganzen Körper und ist mittlerweile als Organ anerkannt. Also ist eigentlich das größte Organ im Körper und verbindet alle Organe miteinander und hält sozusagen alles stabil, aber auch flexibel. Und da ist eben ganz viel Flüssigkeit drin und im ganzen Körper, also aber auch im Blut, in der Lymphsysteme, also sind halt Ionen und Elektrolyten drin, und die setzen wir in Bewegung, wenn wir Yoga machen. Also wenn wir sozusagen den Muskel stretchen, wenn wir Twist machen, genau. Also eigentlich hier der Strom in unserer Körperflüssigkeit. Strom. Ja, ganz genau. Und das setzt sich halt in Shavasana, setzt sich dann, ich erzähle es jetzt auch zum ersten Mal im Deutsch, das Ganze ist sicher, setzt sich sozusagen dann halt dieser Stromfluss. Also der ganze Elektrolytenfluss im Körper geht halt dann ins Gleichgewicht sozusagen. Und deshalb passiert es auch manchmal so, dass du irgendwie vielleicht wie so, wie sagt man, karıncalanma. Evet. Wie sagt man im Deutschen? Kribbeln ja. oder irgend Wärme. So irgendwelche intensiven Empfindungen, dass die stattfinden, ist dann ganz normal in Shavasana. Genau, weil da halt einfach so dieser ganze, man nennt es Rebound. So diese intensive Erfahrung einfach. Und alles, was du halt, die ganze Bewegung, die du gemacht hast während dem Yoga, während den Asana, die setzt sich dann sozusagen in dein Nervensystem im Shavasana. Wow. Deshalb ist es halt eben auch so wichtig. Bunu bir cümleyle Türkçe'de anlatmak istesem ne dersiniz? Bir cümlede. Yok, iki cümle. Nasıl anlatırsın bunu? Bu şu an mesela o kadar enteresan bilgiler ki ya aslında ben mesela şey yapmaya çalışırsam önceden yoga pratiğinde aktive ettiğimiz şeyler Shavasana'da gerçeğe dönüşüyor gibi bir şey, doğru mu? Yani gerçeğe dönüşmek değil de Sınır sistemine yatıyor. sinir sistemine yatıyor. Hani ilk önce aktive ediyoruz, sonrasında bıraktığımız anda sinir sistemini
Sen söyle. Yatıyor. Yatıyor. Böyle oluyor. Çok enteresan. Çünkü hissediyoruz yani. Evet. Ya şöyle düşün. Yani hareketsiz bir yapı düşün. Hatta işte bir hoca çok güzel bir resim çiziyor. Yani bir imge. Yani bir bahçede bir su hortumu düşün. O su hortumunu kullanmadıkça sonra tekrardan o su akabiliyor. Evet. Ve aslında o vücuttaki işte elektrolitler, iyonlar, onlar hani o su düşün, ona prana demişler, yaşam enerji. Onu aslında düzenliyoruz. Ya aslında o fasyayı yeniden şey yapıyoruz, sulandırıyoruz, şey yapıyoruz ki hani işte hem işte hormonlar, her şey sonra tekrardan işte akabilsin. Kesinlikle katılıyorum çünkü ben çok önyargılıydım yoga ile ilgili. Ben de aynı şekilde böyle farklı bir şekilde bütün bu pratikleri yaptıktan sonra böyle bir garip bir dediğin gibi rebound, bir kendine gelme, sonra bir recharge, yeniden böyle bir başlama enerjisi bir oluyor. Evet. Çok güzel yani güzel bir farkındalık oluyor. Buraya geldiğimden beri hep şu standart bir soru soruluyor. Ben de sana soracağım Tanya. Tamam, tabii ki. Tanya, Almanya mı Türkiye mi? Hep bu soru. Okay. Bence zaten çok komplike bir soru. Evet, ama, çok komplike bir soru. Ama basitleştirip sen mesela Aynen. düz bir cevap versen ne dersin? Böyle, Evet. Sadece kendim için değil mi? Evet. Yani çünkü bence her insan başka bir yerde mutlu. Evet. Yani mesela bir insana orman lazım, bir insana dağ lazım, bir insana deniz lazım. Kesinlikle. Bana mesela deniz lazım. Bana da deniz lazım. Yani, Aynen. evet. Ve o yüzden Evet. Türkiye mi diyoruz? Yani şimdi buradayım, yarın ne olacak bilmiyoruz yani şey yaşıyoruz da o yüzden hani büyük konuşmayayım. Evet ama yani burada hep çok şanslıyım yani çok güzel insanlarla tanıştım. Aynen. Yani böyle bir şey başka bir şeye evrildi, gelişti. Aynen. Yani Evet. hani şu an buradaki hayatımla hani çok şanslıyım. Onu söyleyebilirim. O zaman şöyle diyelim. Tanya is in flown Turkey. Exactly. As Betty for now. Aynen. Güzel. Evet. Tamam. Ama tabii işte dünyamız karışık. Tabii yani ki o ne zaman ne yüzden olabilecek hiçbir zaman bilemiyoruz. bilemiyorsun. Ama şu an Aynen. o enerji... No war by the way. Aynen. Yani evet her nerede olursa olsun Kesinlikle. aynen. Aha. Ama o enerjileri burada yakalıyor olman ve hissediyor olman gerçekten güzel bir şey ve mutlu edici bir şey. Sonuçta aynı şekil benim için de şu an bu böyle geçerli. Evet. O yüzden mutluyuz. İyi ki de buradasın. Teşekkür ederim. Sen de iyi ki buradasın. İyi ki tanıştık. İyi ki tanıştık. Aynen. Şöyle bir kapanış sorusu. Mesela bir insan bir şeye başlamaktan korkarsa ya da korkuyorsa ona ne önerirdin ve hatta yani yanına ne almasını isterdin? Şu an yine Türkçe'de kendimi ifade edemedim ama Almanca'da sana Hatta çok daha iyi söylerdim. bir önceki işine bir ek yapabilir miyim? Tabii ki. Çünkü fark. Mesela sordun ya hani Türkiye mi Almanya mı? Hani de bence çok büyük bir fark var. Hani şimdi mesela ben seçerek buraya geldim. Burada çok şanslıyım. Hani çok mutluyum. Evet. Ama hani atıyorum bu topraklarda doğmuş olan biri, hani ana dilini konuşamayan biri, hani sürekli bir baskı yaşayan biri, hani burada mutlu olmayabilir. Hani ben onun Kesinlikle. farkındayım. Hani öyle bir hani yani böyle beyaz batılı yorumla da hani kalmasın. Hani bence herkes nerede yaşamak isterse orada yaşayabilsin. Hani no one is illegal. Hani aslında herkes serbest bir şekilde nerede yaşamak isterse orada yaşayabilsin. Ve keşke Ve hani insanımız ne yazık için ki hani eşit değiliz. öyle keşke insanımıza da çok daha kolay bir şekilde, açık bir şekilde Keşke yollar- herkes eşit olsa, Kesinlikle. istediği gibi yaşayabilse. Aynen. Kesinlikle. Aha. Çok huzur. diğer soruya geri girebiliriz. Hani sana bir öğüt vermek istiyorum hayatımda ya da öğreti. Aha. O ne olurdu? Yani sence? Yani bence bir insan yani her zaman yeni bir şey öğrenmek de zorunda değil. Hani hani bazen dışarıdan gelebiliyor o baskı, hani yeni bir şey yapayım, işte hayat sıkıcı, işte daha çok yapayım, değişik bir şey yapayım. Hani her zaman aslında öyle olması gerekmiyor. Hani bazen belki o kişiyi mutlu edecek şey zaten kendi yakınlarında, çevresinde. Hani belki sadece onu belki görmeyebilir. Ama gerçekten diyorsa hani ben kendimi işte yalnız hissediyorum ya da boş hissediyorum ya da kopuk hissediyorum diyorsa bence
baskı olmadan keşfetmek. Hani henüz ilk baştan fazla baskı kurmadan, bir de hani mükemmeliyetçilik olmadan işte ben müthiş işte direkt 2 hafta içinde handstand yapacağım ya da işte hani herhangi bir alanda olabilir. Hani o mükemmeliyetçiliği bir kenara bırakıp keşfetmek. Hani deneyebilir o kişi, hani özellikle de korksa, çekiniyorsa. Hani mesela şey çok oluyor hani yogaya yeni gelen ama ben yapamıyorum ya da işte ben esnek değilim. Hani zaten yoga yaparak bedenin Öğreniyorsun esneyecek, hani kendi Taşıyorsun. potansiyelin içinde esnek olmak zorunda değilsin yapmak için. Aynen. Ya da işte ama ben ellerin üzerinde duramıyorum. Durmak zorunda değilsin. Zaten hani buraya geldin, pratikle gelişebileceği şey gelişecek. Ya da mesela meditasyon yapamıyorum, konsantrasyon bulamıyorum. Zaten hepimiz aynı Aynı şeyle şey. uğraşıyoruz. Zaten Evet. onun için oturuyoruz ve alan açmayı çalışıyoruz. Evet. Yani o yüzden hani benim önerim olabildiğince kendini üzerine çok baskı kurmadan keşfetmek. Ve yola devam etmek. Ve Evet, küçük aynen. küçük de olsa Sadece düzenli, fazla şeye baskı devam yapmadan. etmek. Aynen. Çok güzel söyledin. Çok teşekkür ederim. Ben Geldiğin teşekkür için de ederim. Bütün söylediğin her şey, öğretiler için, her şey için. Anlamların bir kapanışı var. Biliyorsun değil mi o? Neyi? Hangisi? Mesela zaten so das Wort zum Sonntag, das kennst du ja so. Ja, wahrscheinlich. Bir de bir hareket vardır. Bilmiyorum, onu sen de biliyorsundur değil mi? Nedir? Almanlar bir şey bitirdiği zaman, wie machen wir das dann immer? Wenn wir zum Beispiel so sind, dann immer so deyip kalkıp gibi bir şey Onu mu vardı. yapalım? Onu yapalım. Bence Tamam, öyle mi? kapanışı Tamam. şöyle. Okay. Kapatıyoruz. Teşekkür ederim. Dankeschön, Tanja. Schön, was du bist, Mega, danke. Es hat echt so Spaß Total, ja, ging auch voll schnell vorbei. Voll. Total, Wir ja, haben voll es, glaube ich, schön. beide auch gar nicht gemerkt, weil so richtig Ja, ja. Flow drin. Voll gut. Yeah. Wir sind geflowt. Ja, voll gut. Ay, çok teşekkür ederim. Harikaydı Ben ya. teşekkür ederim yani, iyi geldi. Çok Dankeschön. Danke.